Poyraz bu defa geride dur bakalım. Evet şimdi gelmiş. Ey davetli. Hiç gelmeyeceksin sandık. Buraya senin rehberliğin üzerine davet yaptım. Bundan haberim var. Nereye gitmek istiyorsun? Kaybolan bir uçak var. MH370. Malezya uçağı. Onun bulunduğu yere. Ona ne oldu? Bu uçak uzun zamandır toprağın altında. Bunu neden arıyorsun? Beni onun olduğu yere götürebilir misin? Ona ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Bana ne olduğunu söyleyebilir misin? Bunu öğrenmen için el yapman gerekiyor. Bizim isteklerimize karşılık verirsen öğrenirsin. Bu biraz zor olabilir. Sizin istekleriniz nedir peki? Bu istekler sana uymaz. Ben buraya gelirken göreceklerimi gördüm. Ama seni uçağın olduğu yere götürebilirim. Götürebilirsin. Peki sana bir şey soracağım. Bu uçaktaki yolculara ne oldu? Uçak bizim umrumuzda değil. Yolcular vardı. Bir sürü insan vardı. Bu insanlara ne oldu? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Poyraz. Poyraz gelebilirsin. Bir saat bekledik ha. Bayağı bekledik. Şimdi bu davetli sıkıntılı bir davetli. Yani biraz da şöyle zoraki gelen bir davetti. Bilgi vermek istemiyor. İsterse yani bu ritüel dediği kendi bizim isteklerimiz diyor. İstekleri bir bedel vermek, bir vedya vermek, bir şey vermek. Onların uğruna bir şey yapmak. Bunu yapmayacağımızı nasıl öğrendi ya? Bunu yapmayacağınızı biliyorum diyor. Gelirken görmüştür büyük ihtimal. Şimdi bu Malezya uçağına ne oldu? Malezya uçağı nerede? Oraya gideceğiz. Bizi oraya götürecek. Nerede olduğunu tam olarak kendisi zaten söylüyor. Bakalım nerede? Ve o uçağın akıbeti nedir? İçindeki insanlar nereye gitti? 214 mü yolcusu varmış? 200 evet. mürettebat da falan bilmem. 200 küsürü diyelim. 280, 214. Böyle orduları, böyle yolcuları olan bir uçak. Böyle ordular nereden çıktı ya? Şimdi bakalım nerede? Boyut davetliyle gideceğim oraya. Orada çünkü daha önceki bir davetliyle görüştüm. Uçağın olduğu yere gideceğiz. Uçağın olduğu yer çok farklı bir yer. Yani insanların yaşamın olmadığı bir yermiş. İnsanların yaşamadığı bir yer. Yaşamın olmadığı dediği insanların yaşamadığı bir yerdir. Bu ne olabilir mesela Poyraz? Bir ada olabilir. Ada olabilir. Ada insanlar yaşamıyor. Ya da okyanusun dibi olabilir değil mi? Evet. Okyanusun dibi de olabilir. Şu an hiçbir şekilde hiçbir bilgimiz yok. Ne olacağını da bilmiyorum. Ne olduğunu. Orada zaten ben ilk defa göreceğim. Boyuta hiç girmedim. Geçen hafta girecektik. Sıkıntı oldu. Yeni bir tarikat kurulmuş. Bu tarikatla ilgili bir şeyler oldu. Neyse bakacağız artık. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sponsoru var. Taha bugünkü videomuza sponsor oldu. Poyraz kamerayı alayım ben. Bir de sen gör özel defterine
Hemen yazalım. Bugünkü videomuza sponsor davetlimiz. Bayağı bir geç geldi. Belki de daha erken de gelebilir. Taha. Bugünkü videomuz da özel. Evet, rekor Taha'da. Kendisine teşekkür ederim. Nasip olursa deftere kendisi yazsın da yazar. Bugünkü videomuza da sponsor oldu. Buradan Taha'ya teşekkür ederim. Videolara sponsor olup bizi desteklediği için kendisine teşekkür ederim. Saygılar, selamlar sunarım. Arkadaşlar, eğer ki videolarımızın herhangi birine sponsor olmak isterseniz hakandemir.mefor@gmail.com'dan Hakan'a bir mail göndererek videolarımızın herhangi birine sponsor olabilirsiniz. Taha'ya buradan selamlar, sevgiler. Bakalım, davetli ama korkunç bir davetti. Bu davetli nerede yaşıyor biliyor musun Poyraz? Nereden geldi bu davetli? Nereden? Hint okyanusundan geldi. Hint. Tam yeri. Şimdi tam yerinden tabii. Uçak orada kaybolduğu için Hint okyanusundan bu şekilde bir davetli çağırdık. Çünkü orada bir yerde bir olay olursa nereye ilk başvurursun? Olayın olduğu yere. Olay mahallindeki insanlarla diyaloğa geçersin değil mi? Evet. Olay mahallindeki insanlarla diyaloğa geçmek için bizde ne oldu? Uçak Hint okyanusunda kaybolduğu için Hint okyanusundan bir davetli getirdik. Burada onun kabilesi var. Hint okyanusunda bir kabilesi var. Büyük ihtimal ya bir adadadır kabilesi ya da artık denizin dibinde de olabilir. Her şekilde bir şey olabilir yani. Poyraz. Bakalım mı? Davetli sanki hafif bir ağırlık geldi. Ver bana istersen. Ver. Ey davetli. Bakalım. Davetli. Şöyle biraz geriye gidelim. La ilahe illallah subhaneke ve kuntu minez zalimin. La ilahe illallah. Hint okyanusundaki davet. Davetli Müslüman değil. Müslüman olsaydı aslında. Biraz gel be. Şöyle gel. Gel. Buralarda olduğunu hissediyorum da. Ha işte. Evet davetli. Senin üzerinde bir koruma var. Bu koruma eğer üzerinde olursa ben seninle bir yere gelemem. Şu an sana yaklaşamıyorum. Bu benim üzerimdeki vefk. Yani beni Allah'ın ayetleri koruyor. Allah koruyor. Allah Celle Celaluhu. Uzaktan konuşabiliriz. Yakınıma gelmeme gerek yok. Yani mesafeyi koruyalım seninle. Benim için sorun değil. Boyuta girdiğimiz zaman yanımda olabilirsin. Sorun yok. Beni buralara çağırman önemli bir konu üzerine olmalı. Bunun amacı maddi midir? Yoksa manevi mi? Bunun amacı maddi manevi. Bizim maddiyle bir işimiz yok. Manevi olarak. Herkes dünya bu uçağı aradı bulamadı. Neden bulamadı? Bunu söyleyebilir misin? Dünya bulamaz. İnsanlar da bulamaz. Çünkü bu uçağı kaybeden zaten insanlar. Bunu bilmiyor muydunuz? Bizim bir şeyden haberimiz yok. Sadece kayboldu. Sen eğer bizi oraya götürürsen ne olduğunu göreceğiz.
ne olduğunu göreceksin, evet. Eğer bana istediklerimi verirsen ben de sana istediklerini veririm. Ne istersen söylerim. Uçağın akıbetinin ne olduğunu söyleyebilirim. Biz o zamanlar oradaydık. Her şeyi gördük. Bunu tarif edebilirim. Peki ne istiyorsun? Bir damla kan. Suya damlatırsan ben de her şeyi söylerim. Ne yapacaksın kanı? Suya damlatırsam. Bu ne kan, ne kan olacak bu? Kendi kanımdan. Kendi kanımdan. Poyraz bu ne diyor ya? Basana bir damla kan diyor. Kendi kanından diyor bir de Ömer abi. Kendi kanımdan diyor. Yani Manyağa bak. Zaten böyle belli zaten. Kendi kanından. Bunu yapmayacağız tabi. Böyle bir şey yapmayacağız. Sadece bizi götürsün uçağın olduğu yere. Bak şimdi şey oldu ha, biliyor musun? Şimdi tamamen insan artık güvenemiyor. Bizi nereye götürecek acaba? Tabi istediği uçağın yerine götürsün de bir uçağı görelim de orada, değil mi? Yanlış bir yere götürse orada da belli olur, değil mi? görmek yeterli mi? Yani? Görmek yeterli. Hani şöyle bir şey, bizi bir aldatmasın, bizi bir şekilde yanlış bir yere götürmesin. Onu diyorum. Farz et götürdü diyelim. Orada illaki uçak yok mudur? Bilmiyoruz artık. Ya uçak olmasa o zaman ben diyeceğim sen uçağın olduğu yere getirmedin. Yani belki başka bir uçağa götürecek. Belki başka bir uçak. Onu nasıl öğreneceğiz? İşte bilmiyorsun. Bu bizi hem götürecek hem de Uçağın üçkağıtçı. şeyleri falan var mı, resimleri? Uçağın resimleri. Ya uçağın ben şeyini görmüşüm. Normal beyaz bir uçak. Üstünde böyle mavi şeyler var. Yazı gibi böyle bir şeyler var. Ya uçak belli olur ya. Uçak Boeing 777. Uçak. Büyük bir uçak. Boeing 777 uçaklar ya bayağı 300 kişilik mi? 350 kişilik bir uçak yani. Belki daha büyük. 400 kişilik de olabilir. Boeing'ler kaç kişilik? Bilmiyorum ki ama Boeing. 400 kişi, 500 kişilik falan. Yok, Boeing 777 büyük bir uçak yani. İçinde tamam 214 mi 280 mi yolcu varmış. Bir de Malezya uçağı 2 sefer düşmüş. Nasıl İlk birinci düştüğünde enkazı bulmuşlar. Bir sefer Aynı düşün. uçak bir daha mı düşmüş? Çok eskiden, daha önceden de herhalde öyle bir haber gördüm. Bu uçak bir sefer daha düşmüş. Sonra bir de 2014'te işte bu kaybolan uçak. Bu kayboluyor. Piyasada kayboluyor. Bakalım ne olacak. Şuna bak ya, kan istiyor. Kan. Bir damla kan ver. İşte bunlara ne oluyorlar biliyor musunuz? Bunlara bir şekilde kan veriyorlar ve onları pembe bir rüyanın içine koyuyorlar. Dolandırıyorlar. Her şeyi yaptırıyorlar. Her şeyi. Her şeyi yaptırıyorlar. Bulutun üzerinde gezdiriyor. Her yere gezdiriyor. Her şeyi gösteriyor. Bize öyle bir şey gösterebilirler mi? Gösteremezler. Acaba nereye götürecek? Bir an önce gelsin de gidelim de, değil mi? Ben şimdi geldiği zaman diyeceğim onu bunu bırak da bizi bir an önce götür. Ama götüreceğim uçak o uçak mı? Uçak Poyraz. şeklini meklini bilseydik düşünmüşüm. Bilmiyoruz. Biz şu an şimdi ben %100 hemen Malezya'nın tamam oraya gideceğim diye, ben bu davetli bizi götürecek. Davetli götürecek çünkü daha önce bu yardımcılarım bundan bahsetti. Seni götürebilir oraya dedi. Yani bütün yaratıklar her şeyi bilir değil. Her şeyi bilmiyorlar bu yaratıklar. Acaba o yardımcılarım dedi bu seni götürecek ama %100 bir garantisi yok. Ben sadece gideceğim, bakacağım ne olmuş diye. O mu değil mi onu da bilmiyoruz. Ona artık şeyden sonra karar vereceğiz. Davetten sonra. Olabilir mi, değil mi? Bir kere ne olduğunu bir görelim de. Ne olduğunu bir görelim de bakalım. Artık
Bizimki bir araştırma. Biz gideceğiz. Bizden gitmezse göstereceğiz diyeceğiz. Bakalım ne olacak. Poyraz bakayım mı? Şöyle bir ver. Öyle. Davetli. Şöyle biraz geri gidelim. Poyraz iyice geriye gel. Şöyle bekle. Sence güvenli mi değil mi? Bilmeyiz Ömer abi. Bilmiyorsun ama. Her şey olabilir. Bakacağız artık Poyraz'a. Ağırlık şurada. Şurada şu anda. Bakalım bize ne diyecek, nereye gösterecek artık. Öyle. Herhalde. Poyraz gelsene bir gel. İçeride. Gel. Geç o tarafa dur ha. Ey davetli. Ey davetli. Artık gidebilir miyiz? Hazır mısın? Beni Malezya uçağının olduğu yere, düşen uçağın olduğu yere beni götür. Bizim bulunduğumuz bölgeye gitmekten bahsediyoruz. Evet, bulunduğum bölge mi neresiyse artık. Uçağın bulunduğu yer. Burası neresi? Buraya nasıl gideceğim? Ben sizin boyutunuza geçeceğim. Oraya gidersek başka bir şeye karışmana gerek yok. Senden başka bir şey istemiyorum. Sadece oraya gidelim. Sadece orayı görmek istiyorum. Yani uçağın bulunduğu yeri görmek istiyorum. Anladın mı? Anlıyorsun değil mi? Evet, anlıyorum. Uçağın bulunduğu yeri görmek istiyorsun. Bunu ben de görmek istiyorum. Tamam. Oraya gidelim. Bak eğer uçak falan görmezsek daveti kapatırım. Bir daha görüşmeyiz. Bu kadar basit. Hiçbir şekilde alacak verecek yok. Anladın mı? Anladım. Beni böyle basit bir şey için neden çağırdın? Bak bu iş basit bir şey değil. Bizim için önemli. Sizin için önemliyse bu işin ucunda hazine var. Hazine falan da yok. Hiçbir şey yok. Biz sadece oraya gideceğiz, anlamıyor musun? Anlamıyorum. Hazine yoksa neden oraya gideceksin? Bak sen bana sadece yerini göstereceksin. Nerede olduğunu. Ya seninle beraber boyuta gireceğiz. Anladın mı? Boyuta. Anladım. Biz beraber boyuta gireceğiz. Ha şöyle. Uçağın bulunduğu yer Efalaminan. Metrufan. Es. Deflinan. Deflinan mesni. Seni bekliyorum. Gel. Oh. Poyraz askeri gitti içeride halen.
Şöyle bir tut. Tamam, yeri söyledi. Yeri söyledi. Şimdi oraya gideceğiz. Poyraz, ben buna güvenmiyorum. Davetini kapatırsak. Davetini kapatalım. Burada olmasın. Davetini kapatalım, boyuta gidelim Ömer abi. Aynen, davetini kapatalım. Boyuta girelim hemen bir an önce. Ben davetini kapatıyorum. Tamam, daveti kapalı. Şimdi boyuta gireceğim. Bakacağım. Şifreli gireceğim. Arkadaşlar, şimdi şifreli gireceğim. Yeni abone olan arkadaşlarımız anlamayabilir. Şifreli girdiğim zaman burada bakın, daha önce boyuta girerken şifreli giremiyorduk. Sağa sola çarpıyorduk. Petra vardı, Petra. Petra, hani rahmetli olan, ölen. Petra bize şifreleri vermişti. Ben boyut anahtarlarını aldığımda da Anton bana anahtarların hepsini verdi ve ben şifreli girebiliyorum. Bazen göremiyorum. Bakın, bunu mesela bazen göremiyorum. Bazen görüyorum. Şifreli bu. Boyuta girdiğim zaman, bir de davette de davet açıldığı zaman bir şekilde kendimde olmayabiliyorum. Yani saçma sorular sorabiliyorum bazen. Rüyada gibisin. Uyur gezer ya da uykuda konuşan birine bir şey sorsan sana saçma bir cevap verir, değil mi? Ya da narkozdaki birine bir şey sorsan sana saçma bir cevap verebilir. Boyut veya davet de aynı bunun gibi bir şey. Böyle düşünün. Çünkü akıl sadece başta olmuyor. Tamamen akıl başta olmuyor. Akıl başta olsa zaten insan çok güzel şeyler sorabilir. Poyraz, hemen boyuta giriyorum ve bakalım nerede çıkacağız? Ne olacak? Nerede girelim boyuta? Her zaman Orada seni bekliyor değil mi Ömer abi? bilmiyorum artık. Şimdi nerede çıkacağım hiç bilmiyorum. Orada bekliyor mu, beklemiyor mu onu da bilmiyorum. Çünkü ya biraz salak bir şeye benziyor. Ya da öyle salağa yatıyor. Bir girelim bakalım Ömer abi. Bir bakalım. Ne olacak? Evet. Poyraz, boyuta giriyorum ve bakalım uçağın akıbeti nasıl, nerede, ne olacak? Ömer abi, Poyraz, beni görüyor musun? evet, ışığını görüyorum. Seni de görüyorum. Seni de görüyorum. Neredesin Ömer abi? Poyraz, neredeyim? Uzun uzun ağaçların olduğu bir yerdeyim. Nasıl, ormanda mısın? Orman da sayılmaz. Burası sahil kenarı gibi. Orman gibi bir yer, evet. Yaratık orada mı? Yaratık yok. Yaratık. Hava aydınlık mı Ömer abi? Burada kapı gibi bir şey var Poyraz. Büyük. Hava aydınlık. Hava kırmızı. Gökyüzü Poyraz, ağaçların arasında ileride deniz gözüküyor. Buraya gidebiliyor musun Ömer abi? Deniz gözüküyor. Dur bakalım. Başka bir şey var mı etrafta? Davetlerin söylediği yer burası. Başka bir şey. Poyraz, burada bir kaya var. Büyük bir kaya.
ucunda şöyle bir kapı var. Ama kapı kulpu falan yok. Kapıya benziyor, kapı da değil. Etraf toprak. Hep. Poyraz, ben yanlış bir yere mi geldim acaba? Dur ama denizin olduğu yer. Aa, Evet, gelmedi Ömer abi. Poyraz, havada böyle sarmaşıklar var. Bak ağaçlar, bura nasıl ağaç ya, bu ağaçlar? Çok uzun ağaçlar bu. Bu ağaçları ben ilk defa görüyorum. Çok değişik ağaçlar. Nasıl ağaç? Uzun uzun ağaçlar var ama uçlarından sarmaşık gibi şeyler sarkıyor. Aha, yaratık burada. Davetli. Davetli, beni görüyor musun? Buradayım. Buradayım, burada. Aha, oraya gitti. Davetli. Buradayım, beni duyuyor musun? Neredesin? Bu beni görmüyor Poyraz. Ne yapıyor Ömer abi? Neredesin diyor. Bir oraya gidiyor, bir bu tarafa gidiyor. Davetli. Buradayım bak. Olduğun yerde dur. Beni görüyor musun? Seni görmüyorum diyor. Bana bak. Ben şu an seni görüyorum. Sen buradasın. Bana uçağın olduğu yeri göster. Burası uçağın olduğu yer mi? Ben sana nasıl göstereceğim diyor. Uçağın olduğu yere gidelim. Uçağın olduğu yer. Neresi? Poyraz burayı gösteriyor eliyle. Yok, oraya eliyle. Ellerine bak. Poyraz. Böyle tırnakları var. Davette biz bunu böyle görmedik değil mi? Yok Ömer abi, davette kapı. Uzun da boynuzlar var. Bu o mu acaba? Davettekiyle aynı gelmemiştir Ömer abi. Davetine gelen bendim diyor. Şimdi bak. Sen beni göremiyorsun. Benim üzerimde kaftan var. 2 tane de kılıcım var bak. Şimdi bana uçağın yerini göster. Uçak nerede? Gidelim diyor. Gidelim. Nereye gidelim? Poyraz. Eğildi. Burada bir yeri kazıyor. Yerin altında mı? Böyle kazıyor. Bilmiyorum ki. Hızlı kazıyor. Yere eşeliyor. Çok kötü bir şekilde eşeliyor. Aa, bir kapak gördük. Kapak gördüm Poyraz. Kapak, o büyük bir kapak var. Açtı kapağı. Geleceğim. Aşağıya mı ineceğiz? Ben nasıl ineceğim oraya? Poyraz, ben neredeyim? Tam ortadasın Ömer abi, sallanan. Ben bir yere düştüm mü? Hayır. Neredesin sen bu boyutta? Poyraz, etraf değişti. Çok büyük bir hangar gibi bir yerdeyim Poyraz. Dur, ben gözümü kapattım mı? Etraf niye değişti? Çok. Delikten aşağı indin Ömer abi. Kapaktan. Aa, evet. Kapak yukarıda. Ben aşağıya indiğimi anlamadım. Poyraz. Oo. Kocaman bir yer. Bu ne böyle? Burası neresi? Poyraz. Uçak var. Uçağın parçaları var şurada. Bak 3 parça. 1 2 3. Yanına git Ömer abi. Ben 3 parça.
Bu, bu o uçak. Yolcuları nerede? Yolcular. Yolcular yok Poyraz. Uçağın bir parçası burası. Emin misin olduğunu Ömer abi? Burada bir koltuk var. Kanepe var. Kanepe. Ben şu an neredeyim? Kanepenin dibindesin Ömer abi. Üniteye doğru gidiyor. Poyraz. Bu bir parçanın içindeyim. Koltuklar var. Uçağı üçe bölmüşler. Üçe bölmüş. Uçağın kenarı. Poyraz, uçağın kenarları parçalanmış. Bunu bilerek mi üçe bölmüşler? Bir parçası bu çünkü. Kenarlar parçalı şekilde. Koltukların birkaç tanesi yok. Bir tanesi var, öbürü yok. İçi nasıl Ömer abi? Eşya var mı içinde? Poyraz, içi böyle bir şey. Bavullar Sanki falan var mı? sanki sökmüşler. Bir şeyler sarkıyor oradan. Buradan bir şey sarkıyor aşağıya doğru. Eşyalar var şurada. Başka hiçbir şey yok. Bomboş, sanki boşaltmışlar içine. Bu bir parça. Diğer parça dışarıya çıkacağım. Poyraz. Burun kısmı şurada. Burun kısmı burada. Bak. Şu gördüğüm yer burası. Evet. Uçağın orta bölümü. Gövdesi. Evet. Ama var ya, burası toprak ama her yer ha. Burası yerin altı. Gövdesi evet. Bura gövde kısım, orta kısım. Bura burun kısmı, bir de gerisi. Arka kısım da burada ama parçalı. Arka kısmın kuyruğu yok. Yerin altına nasıl indirmişler? Kapı falan var mı koymaya? Kapı mı? Nerede indirmişler? Kapı, hiçbir yerde kapı yok. Her yer kapalı. Sanki şey yapmışlar. Uçağı buraya koyup her yeri kapatmışlar. Burası toprağın altında beton bir yapıya benziyor. Burada uçağın iç kısmı var. Poyraz, mesafe çok uzak. Ben nasıl... Bayağı yürüdüm mü? Nereye yürüdüm? 2 adım falan attı Ömer abi. Salonun içinde dolaşıyor. Salon duvara falan çarpmıyorum değil mi? Hayır. Salonun içinde 2 adım mı attım? Evet. 2-3 adım attı. Bak, gövde ta nerede kaldı? Ben oradan buraya çok hızlı bir şekilde geldim. Tamam 3 adım oradan. Zaman mı? Burada zaman durmuş sanki. Bir adımda anında buraya geldim. Uçağın gövde kısmı. Şöyle. Şurada bir iki tane koltuk var. Burada bir iki koltuk var. Uçağın kokpit kısmı da burası. Yani şurada bir kapı var. Kapıdan içeriye girdiğin zaman pilotun olduğu yer. Kapı açık. Uçağı... Orada bir şey var mı? Poyraz, her şeyi sökmüşler. Pilotun olduğu yerde. Kapıdan içeriye bir bakayım. Orada bir ışık yanıp sönüyor. Şurada. Evet. Poyraz. Kokpiti burası. Burası ama şey. Uçağın ön camı var ya. Bak, ön camın olduğu yerdeyim. Burası da ön cam. Şu cam var ama cam toprağın içinde. Burası, bu taraf toprağın içinde. Toprağın içinde bu taraf ama dışarıdan öyle görmedim. Uçağın tam burun kısmı burası. Üstteki camın üstünde toprak var. Parçaları hep sökülmüş. Bu o uçak mı acaba ya? İşte bilmiyoruz Ömer abi. Parçalar sökülmüş hep. Bu uçak niye yerin altında ki? Poyraz. Ama var ya, insanlara ait hiçbir şey yok. İnsanlara ait hiçbir şey yok. Hani ne bir kan lekesi,
Herkes ne Ömer başka abi bir şey. ta kaç yılında şey olmuş. Poyraz çok pis ama. Siyah siyah lekeler var ama kan falan değil ya. İnsanlara ne olmuş acaba? Bak, buradaki camlar bile sağlam. Yan taraftaki camlar var ya, yolcuların yan tarafındaki camlar var ya, bunlar hep sağlam. Toprakla bir direk yere indirmişler, uçak yerin üstünde. Gövde orada, kuyruk tarafı burada. Kanatları nerede? Kanatları sökük. Kanatlar. Şurada bir şeyler var. Şurada kanatlar var sanki. Uçağın kanadı. Aa, Poyraz. Evet. Aa, evet. Poyraz. Kanatlar. Buraya gömmüşler. Toprak. Deniz kumu bunlar. Burası komple deniz kumuyla dolu. Bura bir hangar ama deniz kumuyla dolu. Kanat. Beyaz. Kanat herhalde bu. Bembeyaz iki. Bembeyaz bir parça. Kanat olabilir mi? Ama ne olmuşsa parçalanmış sanki. Ya bu parçalandı, bunu buraya sakladılar. Peki insanlara ne oldu? Davetli. Davetli nereye gitti? Dışarıya falan çıkıyor herhalde. Davetli neredesin? Poyraz. Bura bu kadar mı? Küçük mü? Çok büyük bir kapak, çok yukarıda kaldı. Ben oradan çıkamam. Uçağı nasıl soktular içeriye ya? İçeriye nasıl sokuldu? Bak burası sanki uçağı buraya koymuşlar. Ondan sonra devasa bir şey var ama tavanı var buranın. Bura bir ada mı Ömer abi? Bir beton. Deniz vardı. Denizi gördüm ben dışarıda. Denizi gördüm de ada mı değil mi onu bilmiyorum. Ada olduğunu bilmiyorum. Ama tropikal ağaçlar vardı, tropikal. Uzun uzun ağaçlar vardı. Olabilir. Tropikal. Okyanus? Yok, tropikal değil ya. Uzun uzun ağaçlar. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Davetli. Nerede bu davetli ya? Burada bir şey. Bir şey sarkıyor. Ne Ömer abi? Karmaşık gibi bir şey. Sarmaşık gibi. Poyraz. Gözüm acayip yanıyor. Kır Ömer abi. Kırpmayı da. Poyraz. Dışarıdayım ben. Dışarı çıktım. Nasıl? Merdivenin oradan. Adanın dışındayım. Merdiven neredeydi? Aa, evet. Merdiven burada. Şurada. Böyle ışınlandın mı Ömer abi? Aa, evet. Uçak aşağıda. Ben yukarıya nasıl çıkacaktım? Dur hele, gözümü kapattım. Gözümü kapattım mı ben? Evet. Gözlerimi kapattım değil mi? Ömer abi. Hı. Halı var değil mi kaftanda? Onu bir alıp uçsana etrafa baksana. Halı mı? Uçan halıyla etrafa bir baksana. Aa, evet. O halı burada. Şuraya sereyim, dur. Oh. Evet, halı burada. Bir etrafı gezeyim mi? Gez Ömer abi. Uç bak adamı değil mi? Başka bir yerde bir şeyler falan var. Evet, şu an halının tam üstündeyim. Ben bunu nasıl uçuruyordum? Önden kaldırıyordun Ömer abi. Önden mi? Uçmuyor. Hayal falan et Ömer abi. Dur. Tamam, hatırladım. Hayal et. Aa, evet, yükseldi. Yok, kaldırmayla değil. Yükseldi, evet.
Bayağı yükseldi hem de. Poyraz. Burası büyük bir denizin üstündeyim ben. Çok büyük bir deniz. Bu tarafta kara parçası var. Ağaçlar var çok büyük. Bura ada değil. Yo, ada değil Poyraz. Çok yükseldim, iniyorum. Aşağıya doğru. Poyraz, davetli aşağıda. Nasıl aşağı? Aşağıda, onun yanına gideyim, dur. Ada mıydı Ömer abi? İndi aşağıya ha? Ada mı? Yok, ada değil. Ada değil. Ada mıydı? Ada değildi. Görmedin Ömer abi. Davetli. Davetli. Davetli, beni görüyor musun bak. Buradayım. Gitme, dur. Buradayım bak. Görüyor musun beni? Seni görmüyorum. Bu uçak, bahsettiğin uçak mı? Evet, bahsettiğim uçak. Davetli. Yerinde dur davetli. Yerinde dur. Poyraz, uçak. Halının üstüne oturdu. Halımızı çalmasın. Poyraz. Davetli. Bu uçağın yolcuları nerede? Yolculara ne oldu? Bari onu söyle bize. Yolcuların hepsi gömüldü. Nasıl gömüldü? Hepsini gömdüler. Sen doğru söylüyorsun değil mi? Ben seni görmüyorum. Neden? Ne? Uçak rota değiştirmiş, söylesene. Uçak neden rota değiştirdi? Neden rotasını değiştirdi uçak? Başka bir yere gitmeye başladı. Uçağın içinde 2 kişi vardı. Bunlardan biri uçağa müdahale etti. Ve bütün bağlantıyı kesti. Bu durum karşısında harekete geçtiniz. Bunu neden bilmiyorsunuz? Bunun cevabını bu boyutta aramanız beni şaşırttı. Zaten bunu bilen insanlar var. Neden buraya geldin ki? Git onlardan öğren. Bu insanlar kimler? Bu insanlar uçağı gömenler. Bu halıyı nereden aldın? Sende bu halı bulunuyorsa sen bir efendi sayılırsın. Sen bu halıdan haberin var mı? Çekil bakayım. Oh, Poyraz. Halıyı çalacak diye. Ben bu davete hiç güvenmiyorum. Poyraz, Ömer abi. insanlar biliyor diyor bu. Bu olayı biliyorlar. İnsanlar biliyor. Nasıl biliyor? Neden arıyorlar o zaman? Davetli. Davetli gitti. Bura neresi? Şimdi buranın neresi olduğunu bulalım. Buranın neresi olduğunu nasıl bulacağız? Buranın nasıl? Neresi olduğunu nasıl bulacağız? Yaratan söyleseydin Ömer abi. Yaratık. Poyraz. Bu yaratık bir şey istiyor. Bir şeyler istiyor buna. Şey vermemiz için. Bak ileride ağaçlar var. Ağaçların ilerisinde deniz var. Ben burada yükseldiğimde bu tarafında deniz kaldı.
Şurada deniz vardı. Kara bu taraftaydı. Şöyle ince uzun bir burun gibi bir şeydi. Ben tam o burnun içindeyim, ucundayım. Burnun ucunda. O burnun ucunda da bu kapak var. Burnun altında da uçak parçaları var. Acaba ne oldu bunlar? Uçak parçaları varsa orası burun, bunun altı burun. Başka kimse yok burada ya. Bunun kabilesi vardı. Bunlardan kimse yok. Benim anlamadım. Burada niye başka kimse yok? Burada değişik değişik ağaçlar var. Çok farklı böyle değişik otlar var. Orada dünya değil mi Ömer abi? Sen nereye geldin ya? Çok farklı böyle kırmızı kırmızı ağaçlarda şöyle kırmızı kırmızı şeyler var. Top gibi. Top gibi yuvarlak. Poyraz. Ağacın top gibi yuvarlak. Bunlar nerede vardı daha önce? Ben bunları daha önce gördüm. Davetliyi çağırıp davetliye sormam lazım bunu. Davetliye sormam lazım. Poyraz, ben davetli. Boyuttan çıkıp davetliyi çağıracağım. Bakalım son bir şansımızı deneyelim. Öyle bir davet, boyut daveti, astral seyahat denebilir, öyle diyeyim. Onun gibi bir durum. Öyle bir durum ki buradayız ama ruhen oradayız. Aynı rüya gibi. Acayip bir yerde. Ada değil. Ada gibi denize yakın bir yerde toprağın altında 3 parça şeklinde uçak orada 3 parça şekilde. Uçak şimdi çok iyi çözdüm. Uçak nasıldı biliyor musun? Böyle kenarları parçalanmış gibiydi. Yani sanki uçak parçalanmış ama sonradan da 3'e bölünmüş. Kesmişler. 3 parça kanatlarını falan ayırmışlar. Saklamışlar. Yerin altına gömmüşler bunu. Yerin altına ama gömme değil. Sanki etrafını yapmışlar, üstünü de kapatmışlar. Uçağın üstüne yapmışlar, inşa etmişler. Uçağın üstüne inşa etmiş ama kapak vardı. Kapaktan içeri. Aslında orada kapak yoktu. Laboratuvar gibi bir yer miydi acaba? Davetli oradan bir şey açtı. Laboratuvar değildi. Çok böyle içinde de kum vardı. Sadece etrafını ne yapmışlar biliyor musun? Kapatmışlar. Etrafı beton komple, altı kum, üstü de kum. Üstünde ağaçlar vardı. O zaman toprağın bayağı altında. Nasıl bir yere yapmışlar ya? Allah Allah. Bir de şey vardı. Kanatları da gömmüşlerdi. O da toprağın altındaydı. Hı. Uçak 3 parçaydı. 3 parça. 1, 2, 3. Yerin altına. Bunu niye gömmüş olabilirler? Acaba şey için mi? 70 milyon dolardan bahsediyorlar. Eğer uçak bulunursa 70 milyon dolar ödeme alınacak. Bu 70 milyon dolar için acaba uçağı buldular da yerin altına mı sakladılar? Yani o parayı vermemek için. Ya da o Malezya uçağı mıydı? İnsanlar nereye gitti? İnsanların- İnsanlar ne yapıyor? Bunu uçağı kim bulduysa benim teorim bu. Benim teorim. Uçağı kim bulduysa insanları da buldular. İnsanları götürdüler. Davette bana ne dedi? İnsanları gömdüler. Demek ki 200 insanı. insanları tabii gömerler. Kepçeyle o uçağı oraya gömen insanı da gömer. 200 insan olsa ne olur? Kepçeyle açtılar üstünü, hepsini gömdüler. O zaman büyük bir araştırma yapılırsa uçağın bulunduğu bir bölgede belki de kemikleri de bulabilirler. İnsan kemiklerini. Ne oldu bunlar? Portal açıldı da başka bir boyuta mı gitti uçak? Uçak dünyada. O da olabilir Ömer abi. Ama şöyle bir şey de var. Bakın bir tane davetli geldi bana ne dedi biliyor musunuz? Şunu söyledi. Dedi ki ben daha önceden de araştırıyordum.
bu Malezya uçağını. Davetlinin gelip bana dediği şuydu. Uçak dedi bir boyut kapısından zamanın kırıldığı bir yere gitti. Ve o uçak halen havada dedi. Tamam, Da- bükülmesi mi oldu? Zaman bükülmesinin olduğu bir yerde Tamam, durmuş. uçak havada öyle bir yerde ki boyut açıldığı an uçak oraya gidiyor ve uçak halen orada. Onlar şu an hala seyahat Onlar ediyor. Hiçbir tabii- şeyin farkında değil. Onlar zaman içinde zaman var ya. Zaman içinde zaman. Bunun aynen. Onlar şu an halen seyahat ediyor. Onlar hatta şu an ne biliyor musun? Uçağa yeni binmişler. Uçak belki de işte daha yeni rotasından çıktığı yere doğru gidiyor. Şey gibi, rüya 7 saniye 1 saniye falan sürüyor ya, ama biz dakikalar yaşıyoruz. Ama böyle bir şey var. Uçak madem ki havada gidiyor değil mi? Evet. Rota mesela şeyden çıkacak, boyuttan çıkacak değil mi? Rotasından niye sapıyor? Boyuttan çıkmak için mi rotadan saptı? Ya da uçak bir şekilde böyle rotasından boyut mu çekti acaba onu oraya? Boyut oraya ne çekecek ki? Bütün orada bir şey çekti ama onlar oraya. Ya o denizde de bir şey yoktur. O ne çekecek onu? Ha bu bir şey tabii. Kasıtlı yapılmıştır ama. Bunu davetlinin söylediği şey bu. Davetli geldi. Davetli bana söyledi. Dedi ki işte zamanın kırıldığı bir yerde o uçak halen, ama buna pek inanmadım. Yani inanmadım dediğim şu. Olabilir. Belki de o an düşmeden önce zamanın kırıldığı yerde durdu. Belki de sonradan düştü. Belki de halen orada. Çünkü boyuta girdiğin zaman boyutta zamanın kırıldığı gibi bir yer. Ben şimdi boyuta girdiğim zaman boyut aynı şeydi. Sanki orada her şey durmuş gibiydi. Biraz davetliyi ne yapalım? Çağıralım. Ben öyle yapalım. Davetlinin evet. Davetini kapattık. Kapatmasaydı sen burada onu kesin görürdün. Bak beni görmüyordu orada. Bu tarafa doğru gitti. O tarafa doğru geldi. Sen O- şeyini üstünü çıkarsaydın hemen abi görürdü belki. Aslında orada kaftanı çıkarsaydım benim kılıçlarım da bendeydi biliyor musun? Eğer orada bana bir yanlış yapsaydı kılıç onu, yani bir kılıç darbesiyle onu yok edebilirdim. Görmesine Bir ara bak şeyde benim durduğum yerde şöyle şeyi sermiştim halıyı. Geldi halının üstünde oturdu. Bu halıyı sana kim verdi? İşte bu halı nereden geldi? Bu halı sana verildiyse sen bir efendisin böyle falan. hasta gibi bir şey de var. Öyle bir şeyler söyler. Kafadan kontak gibiydi ama bizi götürdü uçağın olduğu yere. Kafadan kontak sanki sıyrık bir şeye benziyordu. Allah Allah. Oranın yerini nasıl bulacağız? Ben şeyle yükseldiğini ama halı da kontrol edemiyorsun ki. Çok hızlı yükseliyor. Çok hızlı iniyor. Birden bir yükseldi. Okyanusu gördüm. Küçük bir kara parçası gördüm. Kara parçasının ucu gibi. Kara parçasının oradan gitseydim ya böyle. Tamam da kara parçasının yukarıdayım. Yukarıda kara parçasının ucu. Kara parçasının ucunu gördüm. Aşağıya inince direkt şeye indim. Bir de yaratığa sorsaydın. Aha tam bulduk adamını. Söylemiyor ki. Yardımcıların bilir miydi? Söylemiyor. Yardımcılarım boyuta gelemiyor ki. 5. boyut orası. 5. boyut. 5. boyutta yardımcılarım gelebilse, geldiği zaman da bir şey konuşmuyorlar. Benim sormam lazım orada. Bak yardımcılarım mesela şeye gelmişlerdi, meznaya, ama yardımcılarımı çağırıp sormam lazım. Sormadan müdahale etmiyorlar. Aslında diyeceğim ben boyuta girdiğim zaman yanıma gelin. Böyle söylemek lazım. Bunun şimdi net yerinin tespiti. Üzerinde çalışacağız. Net yerinin tespiti. Uçak demek ki toprağın altında. Şu an bunu öğrendik. Buraya 3 parça şekilde. İbn Karuf'la falan gidecek. İbn Karuf'u aslında alıp oraya gitsem. Düşünsene halıda İbn Karuf'la beraber halıyla oraya gitsek. İbn Karuf gelir mi ya? Kanatları ayrı bir yerde gömülü. Uçak 3 parçada. Bir parçası burada. Bir parçası şurada. Bir parçası bu tarafta. Ve üçü de aynı yerde. Neyse bakalım. Poyraz. Daveti kapattık ama şurada bir ağırlık var. Sanki davetli orada. Şöyle bir bakalım mı? Gel bir istersen. Davet kapalı ama buraya başka biri mi geldi? Buradan bakalım. Yani ne olur ne olmaz ben de kameradan şey yapıyorum.
Davet kapalı ya, gel. Ben boyuttan yeni çıktım ya. Üzerimde bir ağırlık var. O şekilde. Bunun izini süreceğiz. Bunun yeni bir davetle, yeni bir şey öğrenirsek, yeni bir davetli gelirse tekrardan bir boyut davetiyle yerinin nokta atışı öğrenip bir sunacağız. Yani bir yere sunacağız. Artık arayan kişilere bir yere sunacağız. Onlar da ararlar mı, aramazlar mı, giderler mi, gitmezler mi Onlar- bilmiyorum. Bakar da ararlar aramazlar. Aramazlar. Onlara kalmış. Çünkü bize dediklerini nereden biliyorsun? Çünkü şöyle, aramada şöyle bir şey var. Büyük bir bütçe lazım. Bu bütçe ayırıyorlar. Bizim attığımız bir iddia olacak. Bu iddia için o bütçeyi harcayabilecekler mi? Harcayamayacaklar mı? Bilmiyoruz artık. Neyse. Arkadaşlar bir sonraki videoda buluşmak üzere. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.